Avin Savaşı öncesi 19 yılı, Coruscant her zamanki huzurlu sabahına uyanmıştı. Senatörler senatoya, halk işlerine doğru gidiyordu. Öte yandan Bağımsız Sistemler Federasyonu klon savaşlarında yaşanmış en büyük savaş için harekete geçmişti. Kod Dooku ve Grievous'un planı konfederasyon hükümeti için hem dramatik hem de kesin bir zafer elde etmekti. Şansölyenin yakalanması daha sonra Cumhuriyet Yüksek Komutanlığı subaylarının konfederasyon ile müzakere etmeye ve onlara derin tavizler vermeye zorlamak amaçlanıyordu. Yaklaşık 1000 gemiyle aniden hiper uzaydan çıkan ayrılıkçı filosunu, görünmez el öncülüğünde General Grievous komuta ediyordu. Coruscant sakinleri ayrılıkçı filosunun hiper uzaydan çıkması dahil Cumhuriyet savunmasının hareketlerine tanıklık etmekteydi. Deneyimsiz Coruscant savunma filosunun hazırlıksız yakalanıp ani bir yenilgiye uğratıldı. Ayrılıkçı filosu, Cumhuriyet Yıldız Destroyerlerinin önemli bir kısmını yok etmişti. Grievous için gezegene inmek artık çok kolay bir hale gelmişti. Droid ordusu galaktik şehire indikten sonra Cumhuriyet güvenlik güçleri ve birkaç Jedi tarafından sıkı bir şekilde korunan Şansölyenin pozisyonuna doğru ilerlemeye başladı. Shakti ve klonlar tarafından korunan Palpatine ayrılıkçılar ile yüzleşmeyi seçti. Her ne kadar Palpatine ayrılıkçıların saldırısı karşısında kaçmamaya karar vererek endişeleri görmezden gelse de Grievous makina muhafızları eşliğinde ortaya çıktı. Grievous'un Şansölye'yi başarılı bir şekilde kaçırmasının ardından görünmez ele Şansölye ile birlikte geri döndü. Ayrılıkçılar Cumhuriyet'e karşı nihai zaferlerinin eşiğindeyken Cumhuriyet Yüksek Komutanlığı subayları, Konfederasyonun Palpatine ile birlikte kaçması durumunda, Coruscant'ın savunmasızlığının ortaya çıkmasının yanı sıra muazzam bir psikolojik etkinin ortaya çıkacağından korkmaya başladılar. Galaksiye yayılmış Cumhuriyet filoları ise saldırıdan haberdar olmuş ve acil durum ile Coruscant'a doğru yola çıkmışlardı. Mandalore'a saldırmak için harekat planları yapan 501. Lejyon ve 214. Saldırı Taburu da yolda olan destek birimler arasındaydı. Ancak yaklaşmakta olan zafere rağmen Grievous, Doku'dan gezegenin yörüngesinde kalmasını saldırı formasyonları halinde organize olmuş Cumhuriyet savunma filosuyla yakın mesafelerde çatışmaya devam etmesi emrini almıştı. Sonuç olarak, Coruscant'ın üzerindeki savaş giderek daha kaotik hale geldi. Binlerce kruvazör gezegen yörüngesinde çatışmalarını arttırdı. Savaş devam ederken Coruscant savunma filosunun gemileri, komutan Sadima'dan Konfederasyon'un kaçış güzergahını noktasını kapatma ve görünmez ele ablukaya alma emri alarak, oradan kaçmasını önlemek ve galaksinin dört bir yanından Cumhuriyet takviye kuvvetlerinin gelmesine zaman sağlamak için emir aldı. Bu engellemenin başarılı olması sonucu Anakin Skywalker ve Obi-Wan Kenobi liderliğindeki Cumhuriyet destek kuvvetleri hiperuzaydan çıkarak savaş alanına katıldı. Bu iki Jedi'in görevi ise Şansölye Palpatine'i Grievous'un elinden kurtarmaktı. Gemileri ile birlikte görünmez ele doğru yönlenen ikili, General'in komuta gemisinin çevresinde yüzlerce Akbaba droidinin toplandığını gördüler. Jedi'ler, klon saldırı ekibinin yardımıyla düşman savaşçılarıyla çatışmaya girdi. Çatışma sonucunda Jedi'ler General'in gemisine girmeyi başardı. Jedi'ların gemideki görevi devam ederken Coruscant yörüngesindeki savaş bütün hızıyla devam etmekteydi. Palpatine'i kurtarmayı başaran Jedi'ler gemiden çıkmaya çalışırken görünmez el ağır hasar alarak gezegen yüzeyine doğru düşmeye başladı. Görünmez el gezegen yüzeyine sorunsuz iniş yapmıştı, yani Şansölye başarı ile kurtarılmıştı. Tükenmiş ayrılıkçı donanmasının hayatta kalan unsurları utanç içinde geri çekildi. Ancak Coruscant'a konuşlandırılan donanmanın 1/3'ü motor hasarı, kritik gemi arızaları veya imha nedeniyle kaybedildiğinden tüm gemiler onları takip edemedi. Bazı ayrılıkçı gemiler ise Cumhuriyet kuvvetlerine teslim oldu. Savaşın sonucunda Kod Dooku ölürken General Grievous ise kaçtı. Ayrılıkçı ordusunun başına General Grievous geçti, ancak ayrılıkçı donanmasının çoğu yok edildi. Cumhuriyet kuvvetleri kesin bir zafer kazanması ile klon savaşlarının bitmesinin yakın olduğu artık herkes tarafından biliniyordu.